Biliyorsunuz ki White Earth Survival'da T12 birlikler oyuna eklendi ve eğer oyunun ilerleyen safhasındaysanız onları açıp açmamak konusunda kafanız karışmış olabilir. İşte bu kaynakları nasıl kullanmalıyız, T12'ler ne olacak, nasıl açacağız, ne maliyetlere ihtiyacımız var diyorsanız bu videoda derinlemesine T12'lerin mantığından konuşacağız. Ben Ela ve hazırsanız başlayalım balım. Öncelikle hemen çoğunlukla duyduğunuz yanlış bir bilgiyi düzeltelim. T11 araştırmalarınız T12 maliyetlerini düşürdüğü söylentisi biraz asılsız. T11 araştırması T12'yi etkilemiyor. Bunu bir kenara yazalım. Peki T12'leri nasıl açıyoruz? Olay aslında başlangıçta şu gördüğünüz ekranda ekipman üretmekle başlıyor. Herhangi bir araştırma yapmadan ekipmanları üreterek direkt T12'lerin kilidini açabiliyorsunuz. Bunun için temel olarak rafine edilmiş ateş kristali, çelik ve ateş kristali parçasına ihtiyacınız var. Kilidi açmak için aslında başlangıçta harika bir his. Gerçekten çok tatlı bir animasyon ve ekran koymuşlar. Ama buradaki kritik nokta şu. Kilidi açtığında işiniz bitmiyor. Tam aksine yeni başlıyor. Geçtiğimiz süreçte T11 Helios'ları açtığımızda yeteneği de otomatik olarak geliyordu. Herhangi bir araştırma yapmadan. Ama sistem değişti. T12'de yetenekleri kullanabilmek için özel olarak bu araştırma şablonunda ilerlemeniz şart. İşte bu maksimum seviyede statları alabilmeniz için, bu değerleri elde edebilmeniz için her birinde en az 15 seviyeye ulaşmanız, yani toplamda bayağı bir ağaç açmamız gerekiyor. Ancak bunu başardığınızda o bildiğin özel yeteneklerini aktif hale getirebiliyorsunuz. Kısaca mantığı şu: bu yetenekleri açtığınızda savaş meydanında işler tamamen değişiyor. Özellikle rallilerde bu yetenekler stacklenebiliyor. Bilmeyenler için hemen özetleyeyim. Stack dediğimiz şey aynı etkinin üst üste birikmesidir. Bir rallide aynı yeteneğe sahip en fazla 8 oyuncunun etkisi birleşebiliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Piyadeler ilk 5 tur boyunca aldıkları hasarı inanılmaz ölçüde düşürüyor. 8 kişi stacklendiğinde bu %14'e yakın devasa bir hasar azaltması demek. Yani rallilerin 40-50 tur sürdüğünü düşünürseniz ön cepheniz gerçekten güçlenmiş oluyor. Nişancılarda yine aynı mantıkta baktığınızda ilk 5 tur kendi verdikleri hasarı arttırıyorlar. Mızrakçılarda işte oyunun kaderini birazcık değiştiren birlik burası. Mızrakçıların yeteneği piyadelerin aldığı hasarı ekstra düşürürken nişancıların verdiği hasarı biraz yükseltiyor. Yani mızraklar takıma devasa bir buff etkisi veriyor. Buff dediğimiz sayede karakterlerinize ve ordunuza ekstra güç sağlayan geçici destek etkileri gibi düşünebilirsiniz. Mızrakçılar sayesinde nişancıların hasarı %30'lara varan yaklaşık artabilir diye düşünebilirsiniz. Burada herkesin kafasını karıştıran o soru geliyor: hangi birlik türüne odaklanmalıyım? Eğer oyuna devasa para yatıran bir balina değilseniz tüm T12 birliklerin yeteneklerini aynı anda açmaya çalışmak kesinlikle bir intihar olur. Neden mi dersiniz? Çünkü T12 birlikleri revirde iyileştirme maliyeti T11'lere göre neredeyse 3 kat daha fazla. Bu maliyet 5 saatlik bir eyalet savaşında inanın çıkarmanız imkansız hale geliyor. Belki ilerleyen günlerde Siril gibi kahraman uzmanlardan veya yeni etkinliklerden bu revir maliyetlerini düşürecek bir destek gelir ama şu anki durumda kaynak yönetimi her şeyden önemli. Rally'e katılan konumdaysanız kaynaklarınızı bölmeyin. Sadece tek bir birlik türüne, örnek veriyorum, piyade, nişancı gibi odaklanıp o birliğin yetenek ağacını açmaya ve teker teker ilerlemek mantıklı olur. Bunu doğru yaparsanız farkı hissedeceksiniz. Çünkü herhangi bir rally lideri sırf bu yetenek bonusunu steklemek için sizi rally'ye almak isteyecektir. Şimdi konuyu toplayalım ve özetleyelim ballarım. T12'yi açmak aslında başlangıçta basit gözükse de yetenek ağaçları sonradan açılıyor bu ekipmanları ürettikten sonra ve asıl konu orada başlıyor. Ve gereken kaynak miktarını yine ekranda gördüğünüz fotoğraftan alabilirsiniz. Tüm birlikleri eğer balina ya da megalodon bir oyuncu değilseniz açmaya kalkmayın ve bana kalırsa FC10 olmadan T12'ye gitmek intihar olur. Yani oyunun artık ilerleyen safhasında daha sonlara yakınken bunlara ilerleyeceğimizi söyleyebilirim. Kendi eyaletinizdeki kullanışa göre işte kim rally lideri ise sizin ekibinize ne gerekiyorsa ona ziyade teker teker T12'de gidecekseniz bu şekilde ilerleyeceksiniz. T12'lerin benim eyaletime gelmesine çok fazla var. Zaten ilerleyen eyaletlerde bunlara sahipseniz de gidecekseniz yapmanız gerekenler aşağı yukarı belli. Peki siz şu an hangi aşamadasınız? Hangi birliklere odaklanmayı düşünüyorsunuz? Hani nasıl ilerleyeceksiniz? T12'ler hakkında fikriniz ne?
ve oyunun ilerleyişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaynak maliyetleri Teon 1'de zaten zorluyordu. Teon 2'de bu kat kat artacak. Siz neler düşünüyorsunuz? Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere ballarım. Kendinize çok iyi bakın.